Allahümme adlen ve kıstın tuğnina bihime en kulli cevrin ve zulm. Allah'ım adalet, itidal, istikamet bizi cevir ve zulümden müstevni kılacak kıl. Senden istediğimiz odur. Tevhid Allah'ı birlemek demek. Ahediyeti zatiye, vahidiyeti sıfatiye ve esmaiye çerçevesinde zat-ı üluhiyeti bilmek, ona karşı tavır almak. Gönülle onunla irtibat tesis etmek, gönül vasıtasıyla. Allah'ı birleme. Sadece la ilahe illallah demek suretiyle birleme değil, bütün davul ve davranışlardan taşıp dökülen her şey bir yönüyle tevhid edalı olmalı. İhlası ona irca edebilirsiniz, ihsanı ona irca edebilirsiniz, muhabbeti ona irca edebilirsiniz, marifeti ona irca edebilirsiniz, sadakati ona irca edebilirsiniz, istikameti ona irca edebilirsiniz. Daha ziyade tufiler tarafından kullanılan tevekkülü, teslimi, tefvizi, sikayı ona irca edebilirsiniz. Safi bir kalbi, mutmain bir kalbi, radiye, mardiye kanatlarıyla kanatlanan, mutmain bir kalbi, safiye, zâkiye ile üvekleşen esasen bir latife-i Rabbani'yi bütün o tevhid duygusuna irca edebilirsiniz. Yani mücerret ben la ilahe illallah demekle değil, ancak bir yönüyle sizin zahiren Müslüman olduğunuza hükmedilmesi adına o bir emare. O bir yönüyle size Müslümanlık muamelesi yapmak için çektiğiniz beyaz bir bayrak gibi bir şeydir. Onu sizde gördükleri zaman size ilişmezler. Teslim demektir o. İnsanlığın iftihar tablosunun Hazreti Üsame'ye yarıp kalbine mi baktın? Mübarek mülahazalarını bu istikamette değerlendirebilirsiniz. Onun için Hazreti Gazali'nin de ifade ettiği gibi esasen tasdik-i kalp önemlidir yani. Sürekli latife-i Rabbaniye'nin ve kalbin onunla çarpması, onunla atması esasen. Efendim eğer kalpte haşyet olsa o tavır ve davranışlarda olur. Öyle denmiş zaten. Kalbinde haşyet olsa tavır ve davranışlarında da o görülür. Gözlerinin irisine kadar, yüzünün mimiklerine kadar, el ayak hareketlerine kadar, namazda el pençe divan durmaya kadar, kemer beste-i ubudiyetle arzu ubudiyette bulunmaya kadar, rükûa giderken temkinle eğilmeye kadar, secdeye kapanırken oh be onun karşısında eğilmek ne latifmiş demeye kadar her tavır ve davranışta tevhid önemli. Tamamen her şey ona bağlamalı. Tabi bunlar pozitif şeyler, negatif şeyler. İşin içine riya katmama, sum'a katmama, iç beğeni diyebileceğimiz ucup katmama, dışa karşı taşma diyebileceğimiz hayır katmama, başkalarına tepeden bakma, kendini büyük görme diyebileceğimiz kibir. O büyüklük Allah'a mahsus bir şey. O mevzuda haşa ve kella kendini ona şerik sandığın zaman yine tevhid dairesi dışına çıkmış olur, Allah'a şirk koşmuş sayılırsın. İzarım, ridam diyor. Gazeftu finnar sonunda söylüyor. Bunlar da benimle bir yönüyle ortaklaşmaya kalkanlar. Ben de derdest eder, onu cehenneme postalarım buyuruyor. Bunlar da esasen tevhidin belki yani esas sağlam olması adına terk edilmesi gerekli olan negatif şeyler.
Nübüvvet derken esasen risalet de diyebilirsiniz bunu. Bu min verai hicab, İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle ötelerden, ötelerin ötesinden, ötelerin ötesinden, veralardan, veraların verasından, veraların verasından size mesajlarla, haberlerle gelen esas. O haberlerle gelmese siz ne zat-ı uluhiyet mevzuunda, ne onun asarı, efali mevzuunda, ne o efalin arkasındaki esması mevzuunda, ne o esmanın dayandığı sıfat-ı sübhaniye mevzuunda, ne de şöyle böyle zat-ı uluhiyet mülahazalarına ulaşamazsınız. Dolayısıyla onun verdiği haberlerle siz bir yönüyle şöyle böyle o denen şeylere muttali oluyorsunuz. Bu açıdan da nübüvvet sözüyle ifade ediliyor. Risalet, ibadet-ü taat adına, ubudiyetiniz adına yapmanız gerekli olan şeyler, sakınmanız gerekli olan şeylerin mesajları sunuyor. Nübüvvet, min verai hicab esasen insanları insan idrakiyle, insan düşüncesiyle, insan muhakemesiyle, işte burada felsefe, batıl felsefe esasen din mesajından ayrılır yani. Hazreti Pir de o mevzuda ısrarla duruyor o meselelerin üzerinde. Dolayısıyla nübüvvet derken de ona öyle bakmak lazım. Ve medyununa cemiyeti, medyununa ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Esas o medyuniyeti gerektiriyor. Çünkü olmasaydı biz ne efalden anlardık, ne asardan anlardık, ne esmadan anlardık, ne sıfattan anlardık, ne de bize dur denilen zat-ı vaat mevzuunda orada kafa karıştırıcı şeylere girmeden anlardık esasen. Ne cennetten anlardık, ne onun köşkünden, villasından, sarayından, ırmaklarından, hurisinden, gılmanından anlardık. Ne kalpte imanın bir tubayı cennet çekirdeği taşıdığını anlardık, ne cehennemin bir zakkum tohumunu sakladığını anlardık. Evet. Dolayısıyla bütün bunları bilmede, öğrenmede pozitif, negatif şeyler hep ona medyunuz. Nübüvvet derken de esasen medyuniyetimizi öyle duymak lazım. Evet. Bir yönüyle onu tam tanımak, bu tanımanın, bu marifet diyelim, o marifet karşılığında onu sevmenin esasen. Nasıl zat-ı üluhiyeti sevmek ve esastır ve nasıl o bir vazife ve sorumluluk halinde insanlara yükleniyor. Habbibullah ila ibadi yuhbibkumullah. Değiştirelim bu meseleyi. Habbibu Resulallahi ila ümmeti yuhbibkum Resulullah. Resulullah da sizi sevsin. Siz Resulullah'ı insanlığa, bütün insanlara sevdirin. Resulullah'ın nezli nübüvvetinde sizde sevgiye mazhar olun denebilir. Bu açıdan nübüvveti anlarken de kendi derinliğiyle anlamak lazım. Öyle bir Muhammedur Resulullah demekle dile dudağa emanet edilmiş, kalp uykuda o mevzuda haberi yok. Latife-i Rabbaniye, vicdan, his, şuur haberleri yok bundan. Dile dudağa emanet olan o şey sadece zahiren işte beyaz bir bayrak çekme o mevzuda sana yapılacak muameleden azade kalmak için teslim falan diyorsun. Teslim ve sana ilişilmiyor o zaman. Ha sen de müminmişsin, sen de müslimmişsin deniyor. Zat-ı üluhiyet mevzunda öyle olduğu gibi zat-ı nübüvvet mevzunda da esasen meseleye öyle bakmak lazım. Tevhid ve nübüvvet. Diğer bir mesele haşir. Hazreti Pir'in ifadesiyle Kur'an'ın 1/3 haşirden bahsediyor. Delaletin değişik türleriyle yani dal bil ibare ile, dal bil işare ile, dal bil iktiza ile, dal bil iltizamla, dal bil delale ile değişik yerlerde hep ondan bahislerde bulunuyor. Bazen açıktan açığa esasen bir yönüyle öldükten sonra dirilmeden bahsediyor. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ diyor.
hem kudreti namütenayisini, ihate edilmezliğini ifade ediyor, hem de icraat-ı sübhaniyesinin ona göre de gayet sehil. Yani size zuhur gibi görülen şeyler, onun için zorluk sözü söz konusu değil yani. O bir şeyi murat buyurduğu zaman اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Evet. O da hemen arkasından oluveriyor yani. Evet. Bir sebebiye de düşünebilirsiniz. Hemen o sebeple oluveriyor fakat daha ziyade takip gibi. Hemen müteakiben oluveriyor. Onun için eskiler edebiyatta da kün fekan filan demişler. Çok kullanmışlar bunu. Kün fekan tezgahı, kün fekan fabrikası, kün fekan. O ol dedi ve hemen olacak şeyler de mümkünat oluverdi. Evet, haşir meselesi çok önemli. Hayatı bir yönüyle belki zapturapt altına alma, bir nizam haline getirme, esasen öldükten sonra dirilmeye, hayatın hesabını vermeye bir yönüyle orada. Ve öbür tarafta ebedi mutluluk yaşama veya hafizanallahu teala burada sorumlularını yapmadıkları zaman ebedi hizana maruz kalma gibi şeyler söz konusu olması itibariyle haşir üzerinde ısrarla duruluyor ki yani üçüncü esas olarak ondan bahsediyor burada. İmam-ı Gazali meseleyi üçe irca ediyor burada. Üstad Hazretleri bir de adalet diyor. Esasen bir yerde ibadet diyor yani. Yani o kitabın amir bulunduğu şeyler, sünnet-i sayyenin amir bulunduğu şeyler, dinin temel disiplinleri açısından esasen ibadet, ubudiyet ve sofilerin esasen oraya ilave ettikleri ubudet. Herhalde Allah'a kullukta tamamen kendi hesabına bütün sıyrılma bir yönüyle fenafillah ve kabillah maallah. Ufkunu ihraz etme şeklinde Cenab-ı Hak'a karşı vazife-i ubudiyeti yapmaya ubudet demişler. Bu tasavvufta üzerinden durulan şeyler, yeri burası değil onun. Dolayısıyla ibadet de diyor. Herhalde adalet dediği yerde bile yine ihdine sıraten müstakim. Allah'ım bize sırat-ı müstakim hidayet eyle. Yani her türlü ifrattan, her türlü tefritten muhafaza buyur. Dosdoğru yol neyse o. Bu inanç adına dosdoğru yol. Sana kulluk yapma adına dosdoğru yol. Peygamberini tanıma adına dosdoğru yol. Haşr-ı neşr mevzuunda müstakim bir düşünceye sahip olma adına dosdoğru yol. Deme şeklinde bir şey yani bir adalet. Ama bu arada insanlar arasındaki adaletin de onun bir yeri olabilir. Adalet mülkün temelidir denmiş. Olmazsa bir milletin efradı beyninde adalet, iner zemine veya düşer zemine arşa çıkan payeyi devlet. Ziya Paşa belli bir dönemde demiş. Olmazsa milletin efradı beyninde adalet, geçer zemine bir gün arşa çıkan payeyi devlet. Arşa çıkmışsa payeyi devlet, nice devletler semavileşmiş bir yönüyle bu yükselmelerinden kinaye. Yoksa semavileşme söz konusu değil. Buna Raşid halifeler dönemi ama bir manada semavileşme denebilir. Meselede tamamen her şeyin semavilik rengi var, deseni var, örgüsü var. Onların o hayat tarzına, o adalet ve istikametlerine bakınca bir yönüyle adeta bir mercekle ahireti temaşa ediyor gibi görürsünüz. Adeta kendinizi ahirete sizi götürecek, taşıyacak bir koridor içinde kendinizi görebilirsin. Onların tavır ve davranışları bunu ifade eder. Ondan sonrakilerde, Emevilerde bir Ömer bin Abdülaziz, belki bir insan daha olabilir yani. Mesela komutanlardan Tarık bin Ziyad olabilir. Bana çok büyük geliyor. Musa bin Nuseyr'in kölelikten alarak ordunun başına koyduğu bir insan. Kurtuba'da veya Toledo'da kralın hazinelerine ayaklarını bastığı zaman diyor ki evvelki gün bir köleydin, dün hürriyete kavuştun. Efendim
Bugün bu ordu kumandanı olarak burada muzaffersin. Unutma, yarın toprağın altına girip Allah'a hesap vereceksin. Mesela bir Yavuz'u o derinlikte görebilirsiniz. Mesela Çaldıran Zaferi Mercidabı Kırdaniye geriye döndüğü zaman Üsküdar'da herkes geliyor, istikbal ediyorlar cihan hükümdarını. Topkapı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı esasen. Herkes sizi bekliyor orada diyorlar. Hayır, bir zaferden dönen insanı bekliyor gibi karşılanmak istemem ben diyor. Evet, yani ne kadar büyüklerse o kadar da tevazu ve mahviyet içinde bulunmasını biliyorlar. Herkes uykuya daldığı zaman o sessizce geçiyor öbür tarafa ve sessizce Topkapı Sarayı'ndan içeriye sızıyor. Sızıyor. Hani kendi müesseselerinize girmeye de bir kısım şom ağızlar sızma falan dediler ya, her yere sızmışlar. Şom ağızlar. Evet, beddua etmiyorum dilleri kurusun diye. Zaten ona kesfi istihkak etmişlerse er geç kuruyacak o diller. Kelime-i tevhidi tilavet edecekleri, okuyacakları zaman kilit vurulacak. La 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 diyecekler, diyemeyecekler. Firavun da öyle gitti yani. Amentu billezi amenet bihi benu İsrail. İnanırken bile yine esas yakalaması gerekli olan üslubu yakalayamıyor. Amentu billezi amenet bihi Musa ve Harun diyemiyor da ben İsrail. Buzağa tapan ben İsrail, Karun'un arkasından koşan ben İsrail. Efendim suyu geçtikten sonra bir tarafta puta tapan insanları görünce sen de bize bir put yap diyen Beni İsrail, İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun diyen Beni İsrail. Dolayısıyla Allah tam böyle söyleme lüzumunu duyduğu esnada bile söylenmesi gerekli olan şeyi ona söyletmedi. Ağzına fermuar vurdu, kilit vurdu. Yanlış şey söyletti. Belki orada Âmentü billezi âmen bihi Musa ve Harun deseydi, Allahu alem, Cenab-ı Hak da geçmişteki her şeyini Efendimizin Ebu Süfyan'a dediği gibi silerdi ve yeni bir hayat faslı başlardı onun için. Belki o da Seyyidina Hazreti Musa'nın arkasından yürür geçerdi. Evet, bakın şimdi nasıl ağza kilit vurulduğunu burada da tedahiler. 2 idamlıkta ruhani reis olarak bulundum. En genç imam olmama rağmen. Meclisin de imzaladığı artık bu idam edilecek. Ben de hocalık kıyafetiyle girdim yanına onun. Hücresine girdim orada. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani sona geldi artık. Bundan sonra çare yok dedim. O başta en büyük gördüğü adamın adını anarak o gelecek, eve gideceğiz falan dedi. Yahu Rasim, o gelmeyecek, bak sen bir yere gidiyorsun. Allah dediğin zaman esasen kurtulacaksın. Ne olur? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Tekrar ben belki 10 defa ona dedim. Ne olur yahu Allah aşkına. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O inadına o gelecek, eve gideceğiz dedi. Bana karşı öyle demekle iktifa etmedi. Gani Bey başsavcıydı. Rasim yine çıktı şeyin üzerine, sandalyenin üzerine. İp sallanıyor yukarıda. Rasim, son bir arzun var mı burada? Son arzun soruluyor. O gelecek dedi, eve gideceğiz. Allah Celle Celaluhu bir aileyi öldürmüş, ona la ilahe illallah dedirtmedi. Aklını mı kaybetmiş esasen? Genel dengesi mi bozulmuş? Öbürü de bir cinayet işlemişti. Mehmet Memmu diyorlardı. Yalvardım, yakardım, yanına oturdum ama bir taraftan jandarma komutanı, bir taraftan başsavcı, bir taraftan hapishane müdürü, bir taraftan da işte kılığıyla, kıyafetiyle ruhani reis diyorlar. Bir din adamı karşısında. Sandalyeye oturuyor. Bir Amentü'yü sonuna kadar okuyalım dedim. Yarısına kadar geldi. Dönmedi dili. Telaffuz edemedi. Fakat belli bir ölçüde inanıyordu ama fakat Amentü'yü sonuna kadar okuyamadı yani.
Melul, mahzun götürdü onu da o sandalyeye bindirdiler. İpi boynuna taktılar, sandalyeyi çektiler. Sallandı bir saman çöpü gibi. Dillerim inşallah belli ölçüde o günahıyla, sadece günahıyla gitmiştir. Cenab-ı Hak onu affeder. Şimdi insan hafizanallah öyle mesaviye itikab ederse Firavun'un diyemediği gibi diyemeyebilir. La der kalır. Temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölüyorsanız öyle dirilirsiniz. Öyle sen zulüm yapacaksın, insanların kanına gireceksin. Hak adalet diyecek fakat ikisini de ayağının altına alacaksın. Adaletin üzerinde raks edeceksin. İnleyenin inlemesini duymayacaksın. Ağlayanın ağlamasını duymayacaksın. Değişik yerlerde ilaç diye inleyen insanlara ilaç vermeyeceksin. Kalbim benim aritmi var. Vücudum bunu taşımayacak. Ben ölüyorum. İşte yakında ölürsün. Kalem bugün beni hıçkıra hıçkıra ağlatan samimi 30 senedir 40 senedir tanıdığım arkadaş. İlacımı verin benim. Bunlardan bir tanesi de benim kardeşim. Yüksek şekeri var onun. İlaç istiyor. Parmakları bozulmuş. İlaç vermiyorlar. Sen bunca mezalimi irtikap edeceksin de Müslümanım diyeceksin. Ben burada yemin ederim sen katiyen dediğin gibi değilsin. Sen münafıkın tekisin. Belli bir dönemde adımlar atılmıştı. Tam inanılarak bu adım atılmış mıydı yoksa birilerine karşı tepki hareketi miydi? Yani idam edilen bir zat vardı. Ben takdirle yad ederim. Hazreti Pir de takdirle yad etmiş, layıkalarda gördüğünüz gibi. Namaz kılıyor muydu, kılmıyor muydu şüphem vardı benim bunun. Bir şeye ağladım. Neye biliyor musunuz? İpe götürürken orada yanındaki insanlara döndü. Dedi ki, müsaade ederseniz 2 rekat namaz kılayım. Ben sevincimden hıçkıra hıçkıra ağladım. Elhamdülillah dedim. Allah'a inanıyor inşallah. Millete 10 sene şöyle böyle imam hatipler açıldı. Kur'an kursları bir yönüyle serbest vazife yapar hale geldi. Bir yönüyle ezanımız bizim, o ezanın o kelimeleri ezanın rüknüdür. Ezanı hüviyeti asliyesiyle duyma imkanı onlar hazırladı. Bir yere tepki hareketi miydi yoksa onun öyle olmasına inandığından dolayı yapmış mıydı? İkinci şık hüsnü zannımızın ifadesi inşallah evlatlarında gördüğüm birisiyle çok yakın tanışıklığımız oldu. Defaatle gitti geldi. Allah'a inanıyordu, namaz kılıyordu. İnşallah öyleydi yani derim. Onunla bir yere kadar geldi. Devlet su işlerinde genel müdürlükten bir yere gelen bir insan. İnanıyordu yani. Mesela vefatından 3-5 gün evvel fakiri aradı telefonla. Hocam ne olur bana çok dua et dedi. Şimdi inanmıyorsa benim gibi bir mücrimden dua istemez esasen. Ama sizin anladığınız manada bir kalbi derinliğe sahip olmayabilir. Vicdanı inkişaf etmemiş olabilir. Fakat o kadarı bile çok önemlidir. O üniversite açılırken başka çok büyük insanlar vardı orada. Bir partinin genel başkanı da vardı. Bir yerdeki bir müessesenin en başındaki insan vardı. Orada konuşma da yaptı. Hatta böyle sizin durduğunuz gibi ben böyle duruyordum. O da öyle konuşuyordu. Yüzüme bakarak bana laf çarptı hep. Öyle bir düşüncenin sahibi. Onlardan hiçbirine benimle beraber gelin demedi. Fakat sadece Kıtmir'in elinden tuttu. Gel yahu dedi, biz arkadaşız. Yanına oturttu. Azıcık meseleye karşı saygısı olmasaydı bunu yapmazdı. Belki 30 tane Cumhurbaşkanlığı patentli mektup altına imza attı verdi. O mektupları ben saklıyordum. Allah bunları boşa çıkaracağını ihtimal vermiyorum. Allah Erhamur Rahimin, Adelul Adilin, Ekremul Ekremin bir şey ilave ediyorum.
eşfekul müşfikîn. Onunla da mesele bir iki adım bir yere kadar götürüldü. Arkadan gelen Amerika'da eğitim görmüş bir insan vardı. Anadolu insanıydı. Çok şey yaptı. Rengini değiştirdi her şeyin. Değişik yerlerde gezdi, ben kefilim dedi bu işe. En son seyahatinde ölümünden 2-3 gün evvel Asya devletlerini dolaştı. Nereye gittiyse ben kefilim dedi. Hatta arkadaşlardan bazıları kendisine refakat etsin diye refakat etmediklerinden dolayı Kıtmir'i bir vasıtayla aradı. Ben sizin için gidiyorum, niye arkadaşlar gelmiyorlar ki dedi. O okullar için gidiyorum ben dedi. Ve son hayrı bu oldu. O okullar adına adeta refere etti hizmeti. Sonra döndü geldi, bana yakınında bulunan birisi anlattı. Cuma namazı kılıyordu, ayağa kalkamadı. Ve sonra da işte bantta yanındaki birisi askerlikten ayrılma bir tanesi, hocam katiyen dedi, o bantta yürümeden dolayı değil, fakat kendisini çekemeyenler tarafından zehirlendi. Daha sonra onun dediğini esasen kriminoloji başındaki doktor buraya geldiğinde bana dedi ki, hocam zehirlenmiş ama bana öyle bir rapor vermeyi istemediler. Beni aldılar vazifemden. Ben zehirlendi diye rapor verecektim ama beni aldılar vazifeden. Onunla da mesele bir yere kadar geldi. Bir şey oldu. Bir şeyler yapılacaktı. Dünyanın 170 ülkesine açılma oldu. Belki o hayattayken daha belki 200-300 tane okul vardı belki dünyanın değişik yerlerinde. Ondan sonra o çizgide, o izada Allah'ın izni inayetiyle 1400'lere ulaştı o okullar. Burada Hüsnü'nde hastaydı. Kendisini ziyarete gittim ben. Hastanede. Bana sarıldı, ağladı. Ve benim hissiyatım açısından da o gün hanımı odadan dışarıya çıkmadı. Sadece galiba hocama bir çay yap dedi. Öyle dışarıya çıktı. Bir de gitmeye kalktığım zaman Semra dedi. Hocam gidiyor uğurla dedi. O kadar. Yani bir hatıra bile bu kadar incelik ishar etti. Sarıldı bana, ağladı. Dedi ki ben bu okulların ne ifade ettiğini bunlara bir türlü anlatamıyorum. Bunlar dediği kimdi bilemiyorum. Bir iyi mahallenin insanı mı? Bir A sarayının insanları mı? Bilemiyorum. Ben bunlara anlatamıyorum dedi. Teessürünü ifade etti. Sarıldı ve hissini bu şekilde dinlendirdi. Mesele bir yere kadar geldi. Onlarla bir yere kadar geldi. Yapmadı onlar bir yönüyle. Adeta meselenin ne diyelim statiğini size verdiler. Bir de sosyal demokrat vardı. 2-3 defa baştayken de görüştüm. Evine de gittim. Hatta tevazu, mahviyet başka şey. İslam sıfatı burada. Bizim Cevdet Bey de vardı yanımda. Bir de askeriyeden ayrılma birisi vardı. Bir de şimdi aleyhimizde yazı yazan, bizden ayrılan arkadaş vardı yanımda. Ben dedim ki, mutfağa gidin de çay yapın siz. Bu yengemiz yapmasın orada o çayı. Hayır, misafirimizsiniz, siz çayı benim yapmam lazım falan dedi. Orada öyle centilmence katladı ki ben utandım, hicap duydum. Düğmelerini iliklemeden bir yönüyle fakirle konuşmuyordu. Ben kim buluyorum ki yani? Fakat öyle derin bir saygısı vardı. Bakın, yanına sık sık giden arkadaşımız vardı. Onu da bilirsiniz burada Amerika'da, Teksas'ta bulunuyor. İnanın sizden telefon geldiği zaman düğmelerini iliklemeden konuşmazdı telefonla. Sosyal demokrat bir ortamda neşet etmiş bir insan, bir başbakan. Bir şey söyledim ben diyor kendisine, o diyor. Amerika'da hala 30 tane okul yani. Yani 140 tane, 150 tane dahil 30 tane okul. Bu 20-30 tane okulda
%30 nispetinde seçmeli Türkçe ders. Öyle sevindi ki neredeyse zil takıp oynayacaktı. Amerika gibi bir yerde benim dilim, Türk dili orada seçmeli ders olarak okutuluyor. Şimdi birileri bu civan mertliklerle meseleye destek oldular, bir yere kadar getirdiler. Gerçek adalet buydu, hakka saygının ifadesi buydu, dengeli davranmanın ifadesi buydu. Onlar dengeli davrandılar, bir yere kadar mesele o denge ile sarsılmadan, sürçmeden, takılıp yollarda kalmadan Allah'ın izniyle ilerledikçe ilerledi. Zannediyorum hayatları devam etseydi mesele 2 katına çıkacaktı Allah'ın izni inayetiyle. Yerlerine gelen namertler bir yönüyle onların o işin yapılması adına destek olmalarına mukabil halk ifadesi olduğu için biraz avamca olduğundan dolayı mazur görürsünüz beni. Onların destek olmalarına mukabil köstek olmayı kutsal bir vazife sayarak köstek olmaya başladılar. Şimdi saydığım bu insanlar insandı. Çünkü davranışlarına bakınca hakkaniyete bağlı, adalete bağlı, derin insanlığa bağlı, insanca hizmete, saygıya bağlı şeylerdi bunlar. Bir de şimdikilerle mukayese yaptığınız zaman da şimdikilere insan demede biraz zorlanırız. Bu kelime canlansa, insan kelimesi canlansa, davacı olsa öbür tarafta mizanda terazinin aleyhimizde olan keffesi ağırlığından dolayı aşağıya iner. Hafizanallah. Bu eğer denge ise, ifrata tefrite girmeme ise şayet, zat-ı uluhiyet bilme mevzuunda, peygamberliği kendi manasıyla kavrama mevzuunda. Bakın bazıları böyle zat-ı uluhiyeti tenzih adına bir yönüyle korkunç, mutlak manada bir cebre sapıyorlar. Bütün iradeyi nefyederek ayrı bir sapıklık içine düşüyorlar. Bazıları kul fiilinin halikidir demek üzere ayrı bir sapıklık içine düşüyorlar. Bazıları teşbih sapıklığı içine düşüyorlar. Bazıları hayyiz sapıklığı içine düşüyorlar. Hafizanallah. Oysa ki bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddü misli alemde ve surette münezzehtir, mukaddestir Teâlallah. Şeriki yok, beridir, doğmadan, doğurmadan ancak ahaddir, küfü yok, ihlas içinde zikreder Allah. Ne cismu, ne arezdir, ne mütehayiz, ne cevher, yemez içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvan-ı eşkaldan muhakkak ol, müberradır. Budur selbi sıfatullah. Ne göklerden, ne yerlerden, ne sağ sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah. Hafizanallah işte bu zat-ı uluhiyet mevzuunda da dengenin ifadesidir esasen. Cenab-ı Hakk'a karşı ibadetin, ubudetin ifadesidir. Ona karşı dengeli kulluk yapmanın ifadesidir ki günde farzları ve sünnetleri kılıyorsak 40 defa ihtine sıratel müstakim bazılarını dinleyerek bazılarını da okuyarak diyoruz. Bunu evvabini ilave ederseniz, teheccüdü ilave ederseniz, duhayı ilave ederseniz şayet, işrak da var bazılarına göre. İşrakı da ilave ederseniz şayet zannediyorum 60 tane olur. Günde 60 defa siz Allah'ım bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Sırat-ellezîne en'amte aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve sâlihîn ve hasune ulaike refîka. Of! Onlara arkadaş olmak, refik olmak, canlara can. Nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere. Denge bu yani. Bu dengenin korunması işte bu adalet bir yönüyle. Yani meseleyi dar dairede ele almamak lazım. Ama hukuk sisteminde, ister İslami hukuk sistemi, istersen bu hukuk sisteminde adalet dendiği zaman daha ziyade esasen insanlara karşı adilane hükmetme, karar verirken
adilane hükmetme, kanunlar çerçevesinde hükmetme, böyle gelişi güzel insanları derdest etme, paketleme, bir yerden bir yere gönderme, ölümlerini tebessümle karşılama, yok oluyorlar diye zil takıp oynama filan, bunlar adalet değil, zulmün ta kendisidir. Zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla, tallahi lekad aserekallahu aleyna. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. İşte örneği Firavun, işte örneği Ramses Amnufis İbn-i Şems, işte örneği Hitler, Saddamlar, Kazzafiler, daha yüzlerce örneğiyle. Tarihi tekerrürler devri daimi içinde likülli Firavun Musa. Her zaman Firavun'un karşısında bir Musa. Tersine çevirip şöyle de diyebilirsiniz. Her Musa'nın karşısında bir Firavun olmuştur. Günümüzde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam yolunda yürüyenlerin karşılarında da Firavunlar olacaktır. Cenab-ı Hak ıslahlarını, hidayetlerini murat buyuruyorsa, onlar da irade ediyorlarsa Cenab-ı Hak Müslümanlığa hidayet eylesin. Yoksa Allah'a havale ediyoruz. Allah haklarından gelsin. Seleflerin akıbetiyle onları da akıbetlendirsin.